Arkadaşlar hepinize merhaba. Teknoloji ve otomobilin buluşmuş olduğu YouTube kanalı Paylaşıyorum YouTube'a hoş geldiniz. Bugün elimizde DJI Osmo Mobile 6 modeli var ve ben de DJI Mobile SE modelini kullanıyorum. Öncelikle kutu açılışını yapacağız. 6'nın özelliklerine bakacağız. Daha sonra 6 ile SE arasında nasıl bir fark var? Aradaki bu fiyat farkına değer mi? Bunların kıyaslamasını yapacağız. Bu arada ürünü incelemek için gönderen DJI Karacasu'lara da çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen kutu açılışına geçelim. Şöyle bilgisayarı biraz yana alayım. Güzel, şık bir kutusu var. Görmüş olduğunuz gibi. Kurulumla ilgili bazı bilgiler var ve burada bir QR kodu görüyoruz. Bu QR koduyla DJI Mimo uygulamasını hemen indirebilirsiniz ki mutlaka indirin. Şöyle küçük bir paketimiz var. Osmo Mobile 6 tripoduyla birlikte geliyor. Manyetik tutucusu var burada. Hemen şimdi onları bağlayalım. Standart vida kullanıldığı için tripoda da bağlayabilirsiniz ki ben genellikle çekimlerimde bunu kullanıyorum. Açtık şöyle. Hemen gördüğünüz gibi otomatik olarak açıldı. Bu özellik SE'de yok. Hemen ilk farkı söyleyeyim size. Şu şekilde bağlayabiliriz. Manyetik olarak çok güzel bir şekilde tutuyor. Şimdi cihazı da hemen alayım ve bağlayayım. Cihazı bağlarken şöyle hemen göstereyim size. Bir ok var. Kameranın olduğu yere gelmeli. Aldım, taktım. Daha sonra da bu şekilde değil. Şöyle mesela Apple logosu tam telefonun ortasına denk geliyor. Şu şekilde ayarlamak gerekiyor. Oka dikkat ettim ve sonra bu şekilde rahat bir şekilde hemen takabiliyorum. Bu burada dursun. Kutuda neler var bir de ona bakalım bu arada. Onu unutuyorduk. Plastik böyle kauçuk tutucular var. Şu yan taraflara koymak için ekstra ihtiyaç olursa. Güzel bir kılıfı var. USB kablomuz var. Bir tarafı USB-C, diğer tarafı USB-A bağlantısı. USB-C bağlantısıyla şarj oluyor. iPhone'unuzu ya da telefonunuzu buradan şarj edebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Bunu da eklemiş olayım. Başka herhangi bir şey yok. Kullanım kılavuzu burada bulunuyor. Sağ altta bulunan tuşa 2 defa bastığımızda dikey moddan yatay moda geçiyor. İlk modumuz şu şekilde çalışıyor. Eğer biz çekim yaparken gimbal'ı öne eğersek veya yukarıya kaldırırsak bu hareketi yapıyor. Yani ufuk eksenini sabit tutmuyor. Şöyle göstereyim size. Yatay stabilizeyi sürekli sağlarken dikey olarak eğilip kalkıyor. İkinci modumuz ufki mod. Siz ne kadar çok ileri geri yaparsanız yapın hiç fark etmez. Ufki olarak tutacaktır. Diğer modumuz burada biraz daha özgürsünüz. Şöyle göstereyim. Sağa yatırdığınızda o da yatıyor. Sola yatırdığınızda o da yatıyor. Fakat bu işlemi biraz daha stabil yapıyor. Tabii ki bizim elimize göre yukarıya aşağıya aynen bu şekilde oynuyor. Diğer modumuz döndürme, yani biraz böyle efektlerde kullanabileceğimiz bir mod. Sola ve sağa doğru bu şekilde yatırabiliyoruz. Buradaki joystick yardımıyla. Bayağı da bir açısı var bu arada. SE modelinden 6'yı ayıran en büyük özellik ise burada dahili bir uzatmanın olması. Şöyle göstereyim. Selfie çubuğu olarak kullanabilirsiniz veya yükseltme amaçlı kullanabilirsiniz. Ben çekimlerimde tripod kullandığım için böyle bir çubuğa ihtiyaç duymadım açıkçası. Bir diğer farkı SE'yi de yaklaştırmak için bakın burada bir düğme kullanılıyor. Fakat burada çevirmeli, hassasiyeti çok daha iyi olan bir tuş kullanılmış. Bu da önemli bir özellik. Çünkü SE modelinde bunu çok iyi, çok hassas yapamıyorsunuz. Yani ihtiyaçlarınıza göre modeli belirlemeniz gerekiyor. Benim yine bu özelliğe açıkçası ihtiyacım olmuyor. Genellikle çünkü otomobil videoları çekiyorum. DJI'ın Mimo uygulaması var ve bu uygulamayı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Neden? Örneğin hareketli bir çekim yapacaksınız ve kameranın sizi takip etmesini istiyorsunuz. Sizi çok güzel bir şekilde takip ediyor. Gimbal'ın ekseninden çıkmış olsanız dahi tekrar kameraya girdiğinizde görüntü sizi tekrar tanıyor. Yüzünüzü arkaya çevirseniz de yine sizi tanıyor ve gayet güzel sizi takip ediyor. Biliyorsunuz iPhone'larda hızlı çekim yaparken zaman aralığını ayarlayamıyoruz. Fakat DJI Mimo uygulamasında yine bunu yapabiliyoruz. 1 dakikayı, 10 dakikayı kaç dakikaya, kaç saniyeye indirmek istiyorsanız ayarını yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hızlı çekim yaparken ister sabit, ister soldan sağa ya da sağdan sola ve hatta 4 farklı noktayı belirleyip o noktalar arasında o belirli süre içerisinde gimbal'ın
tarama yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Özellikle hızlı çekimlerde çok güzel neticeler veriyor. Dynazoom veya dinamik zoom olarak adlandırılan bir çekim modu daha var. Bu da çok güzel sinematik efektler size veriyor. Bir nesneden uzaklaşırken arkadaki nesnelerin derinleşmesini veya yakınlaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde hikayeler oluşturabiliyorsunuz. Yine o da güzel bir özellik. Yani kısacası DJI Mimo uygulamasını kesinlikle kullanın, böyle bir cihaz aldıysanız. Bir de mesela benim çok kullanmış olduğum Hyperlapse modu var. Bu modu açtığınızda hareketli bir şekilde timelapse yapabiliyorsunuz. Çok stabil, çok güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Şimdi hemen iki cihazı yan yana getirip aradaki farklara bakalım. Tripodu göstereyim. Gayet güzel, şık. Alt tarafında kauçuk malzemeler var. Zemine çok güzel bir şekilde oturuyor. SE modelinde de aynı. O da bu şekilde duruyor. SE modelinde bakın şu şekilde zoom yapabiliyoruz. Joystick birebir aynı. Mod tuşu, ekran şöyle açalım. Bakın bu hemen açıldı katlamayla birlikte. Bunun düğmesine basmak gerekiyor. Aradaki fark bu. Bence çok büyük bir fark değil. Bunda uzayan bir kolumuz yok. Bundaysa şu şekilde bir uzatması mevcut. Alacak arkadaşlar fiyatına göre, kullanım amacına göre karar verebilirler. Benim tercihim SE modeli oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.